Evet, herkese merhaba. Bugün CRF 250 Rally ile birlikteyiz. Motoru 2024 Eylül ayında aldım. Bir seneye aşkın süredir de keyifle kullanıyorum. Geçenlerde 10.000 kilometreyi devirdik. Ben de bunun üzerine uzun dönem kullanıcı deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Hadi gelin başlayalım. Orada lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Yaşanacaksa yaşanacak ayrılıklar, mutsuzluklar. Evet, motorun oturuş pozisyonuna gelecek olursak benim boyum 1.83. Oturduğumda böyle gözüküyorum. Ayaklarım yere gayet güzel basıyor ve gördüğünüz gibi arka süspansiyon ben oturduktan sonra direkt olarak çöküyor. Evet, motorun yanına geldik. Ön taraf ile başlayacak olursak şunları söylemek istiyorum. Ön camdan başlayayım. Ön cam aslında gördüğünüz üzere plastik. Rüzgar kesimi şöyle. Göğsüme kadar rüzgarı engelliyor. Fakat kaskımın olduğu hizadan sonra rüzgarı alıyorum. Yani nispeten iyi bir siperlik diyebilirim. Hemen bir aşağısına farlara gelecek olursak. LED farları var. Güzel aydınlatıyor. Aydınlatmasının kalitesinden memnunum. Ancak şöyle bir sıkıntı var burada. Motor şu an yandan baktığınızda düz duruyor. Yani normal bir eksende. Ama ben motora oturduğumda arka amortisör çok yumuşak olduğu için motor biraz daha şu şekilde kalıyor. Bundan dolayı ön far biraz daha ileri vuruyor. Aslında biraz daha yakına ve aşağıya vursa çok daha güzel olabilirmiş. Ön farla ilgili söyleyebileceğim bir ayrıntı bu. Sinyallerden yana herhangi bir problem yaşamadım. Amerikan parkları var, güzel. Çamurlukla ilgili şunu söyleyebilirim. Çamurlukta da aslında burada gördüğünüz gibi kırmızı, beyaz, mavi bir sticker mevcuttu. Ama o yıkarken çıktı. Birkaç farklı kullanıcıda da böyle bir problemi duydum. Onun dışında bir sıkıntı yaşamadım. Amortisörlere gelecek olursak şunu söylemek istiyorum. İşlevi güzel aslında. Güzel çalışıyor. Arazide memnunum. Yumuşaklar yormuyor. Elimi ağrıtmıyor. Ancak asfalt zeminde özellikle frenlemede çok kötüler. Bunun da nedeni sönümlemesinin çok fazla olmasından dolayı. Asfalt zeminde ön freni sıktığım anda motosiklet öne doğru yığılmaya başlıyor ve fren mesafesini çokça arttırıyor. Amortisörden sadece frenleme esnasında memnun değilim. Lastiklere gelecek olursak, üzerinde orijinal IRC lastikleri var. Motorla birlikte geldi. Bununla da yine arazide keza memnunum. Daha iyi lastikler var ama motorun üzerinde geldiğini düşünürsek normaller. Ancak burada ıslak zemin tutuşu berbat. Yani kötü değil, gerçekten berbat. Yolda en ufak bir yağmur olsun, bir şey olsun direkt hızımı 20-30'lara indirmek zorunda kalıyorum. Çünkü özellikle arka lastik hani bir o yana bir bu yana oynuyor ve aşırı tedirgin ediyor beni yağmurda. Onun için yağmurlu motor sürmekten nefret ediyorum. Frenlere gelecek olursak, ön frenden memnunum. Ancak frenlemede süspansiyon da devreye girdiği için ikisinin kombinasyonundan süspansiyondan dolayı memnun değilim. Arka frene gelecek olursak zaten ön fren kadar net bir tutuş olmadığını biliyorum. Ancak burada da arka fren bir tık daha iyi olabilirdi. Keza yine diğer motorlarla karşılaştırdığımda yine aynı modellerde, aynı CC'lerde daha iyi arka frenlerle karşılaştım. Ön taraf bu şekilde. Burada grenajımız plastik. Şuradaki bir tık daha güzel hissettiriyor. Buradaki dümdüz bir plastik. Evet, yine ön tarafta elcik korumadan bahsedebilirim. Elcik koruma demek yanlış aslında. Buna rüzgar kesiyor sadece. Herhangi bir koruması yok. Oldukça esnek. Motoru birkaç kere hem sağa hem sola düşürdüm. Burası direkt büküldü ve direkt elciğin oraya çarptı. Hani burada parmaklarım olsa direkt zarar görürdü. Bunun sadece rüzgar kesme görevi var. Herhangi bir elcik koruma işlevi yok. Aynalara gelecek olursak, aynalarla ilgili görüş açısından memnunum. Kör noktam az. Ancak şöyle bir problem yaşıyoruz. Bu tarafa geldim. Buradan daha rahat gösteririm. Motoru park haline bıraktım diyelim. Gidonu kilitledim. Sola doğru yatırdım. Yağmur yağdıktan sonra şuralardan su alıyor. Ve içeride birikiyor. Büyük ihtimal şu altta birikiyor su. Daha sonrasında ben motoru çalıştıracağım zaman artık üzerine ne kadar süre geçerse geçsin. Ben motorun gidonunu düzleştirdiğim anda buradan su pıt 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 aşağı doğru akıyor ve beni aşırı rahatsız ediyor. Bu kesinlikle memnun olmadığım bir nokta. Onun dışında yine ön tarafta düğmelerden bahsedebilirim. Selektör tuşu yok. Hani birisine selektör atmam gerektiği zaman tık 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 bununla oynuyorum. Tuşların hissiyatı güzel ama tuşların hissiyatından kesinlikle memnunum. Ekrana gelecek olursak
10.260 kilometreyi görmüşüz bu arada. 3.3 bu genel tüketim şimdiye kadar 10.000 kilometrede 3.3 ortalama yakıt yapmışım. Ne çok agresif kullanıyorum ne de çok düşük devirde kullanıyorum aslında. Genelde 5.000-7.000 arasında motoru kullanıyorum. Buna göre 3.3 ortalama yakıtım var. Bir de şundan bahsedebilirim hazır bu ekrana gelmişken. Viteslerden bahsedecek olursak ilk olarak vites aralıklarından bahsedeyim. Vites aralıkları 6 ileri bir motosiklet. Birinci vites 20, ikinci vites 40, üçüncü vites 60, dördüncü vites 80, beşinci vites 100, altıncı vites 120 gibi düşünebilirsiniz. 120'den sonra burada bir gösterge ışığı var. Beyaz, red line değil. 120'den sonra bu yanmaya başlıyor direkt. Tabii bu dediğim aralıklar yani maksimum 7.000'i geçmeyecek şekilde. Yoksa motoru biraz daha sıkarsanız daha yüksek hızlarda görebiliyorsunuz. Ama ben çok o tarzda kullanan bir insan değilim. Titreşime gelecek olursak hazır yine motordan bahsediyorken özellikle 7.000'den sonra motor zangır zangır titriyor kesinlikle. Yani birkaç kere geçtim ve aşırı rahatsız etti. Onun için de 7.000'i geçmiyorum aslında. Çok rahatsız edici bir hissiyatı var. Onun dışında hani motorun kendisini düşündüğümüzde aşırı ekstrem bir titreşimi yok. Pedalların konumlandırmasına gelebilirim hazır motordan bahsediyorken. Pedalların konumlandırması hem vites için hem fren için gayet güzel. Bundan oldukça memnunum. Evet şimdi de yan granajlardan bahsedelim. Motor aslında hem sağ hem solu düşürdüm. Motor koruma demiri taktırmadan önce şurada görebilirsiniz. Burada bu nokta ve elciki sürtüyor. Hemen diğer tarafta da göstereyim. Yine şu en dış nokta. Hatta motor koruma demirini taktırdıktan sonra da düştüm. Ve bu nokta sürtüyor. Burada herhangi bir çatlak bir şey hissetmedim. Hani olduğum yerde düştüm. Yüksek süratle düşmedim ama yine de malzeme kalitesinden memnunum. Hani birkaç kere düşürmeme rağmen herhangi bir çatlak veya bir problem yaratmadı bana. 12 litre deposu var. Deposundan da memnunum. Bana gayet yeterli geliyor. Uzun yolda bir yere giderken falan çok fazla benzin sıkıntısı çekmiyorum. Evet, seleden bahsedecek olursak ben seleyi değiştirdim. Konfor seleye geçtim. Çünkü orijinal selesi oldukça rahatsız ediciydi. Normalde motor 1,5 kişilik aslında. Bu sele orijinal selesinin 6 santim daha uzun. Yani şu kadar daha uzun diyebiliriz. Normal selenin boyutu buradan buraya kadar geliyordu. Ve aşırı sertti. Yaklaşık 3 saat kullanımdan sonra kalçamı oldukça rahatsız ediyordu. Hani artık yumuşak bir zemine oturmak istiyorum diyordum. Ve 2 kişi kesinlikle rahatsız ediciydi. Yani motor 1,5 kişilik gibi bir haldeydi. Şu an yumuşak bir sele taktırdım. Çok daha memnunum. Yani bu motoru alacaksanız kesinlikle seleyi ve lastikleri değiştirmenizi öneririm. Egzoza gelecek olursak. Burada bir egzoz koruması mevcut. Gayet güzel, beğeniyorum. Bu aslında hem bir yere çarptığında koruyor hem de artçı bindiğinde onun bacağı yanmasın diye yine gayet güzel işe yarıyor. Burada da ufak bir nazarlığımız var. Egzozun sesinden de çok memnunum. 250 cc bir motora göre bence gayet keyifli bir sesi var. Oldukça güzel. Evet, hazır yan tarafını inceliyorken bir de motorun yanındaki ufak saklama alanından bahsedeyim. Selenin altında bir saklama alanı yok. Burada görmüş olduğunuz üzere ufak bir saklama alanı var. Burada motorla birlikte gelen alyan seti var. İçerisi de oldukça dar bir alan. Çok fazla eşya koyamazsınız. Burada yaşadığım bir sıkıntı aynaya benzer aslında. Motoru yıkarken buraya su tuttuğumda, yani kapalıyken su tuttuğumda şu içeride şu alanlarda su birikiyor. Daha sonrasında ben bunu açtığımda şuraya hep su akıyor ve bunu suyu benim buradan atmam çok zor oluyor. Evet, burada bir de kask kitleme yerimiz var. Şurada bir anahtar girişi var. Açıyorsunuz, burası yana doğru kayıyor ve buraya kaskınızı kilitleyebiliyorsunuz. Ben dışarıda kaskımı bırakmayı sevmediğim için bunu yalnızca bir kere kullandım. O da bir yere girerken kaskla giremiyordum. Ondan dolayı kullanmak zorunda kaldım daha doğrusu. Bilmiyorum ne kadar işinize yarar. Evet, son olarak bir de top case'den bahsedeyim. Schaden TR41 top case'ini aldım yaklaşık 2 hafta kadar önce. 41 litre hacmi var. İçini de şöyle göstereyim. Şimdilik gayet memnunum. Bir tam kask sığıyor. İkinci bir şey sığdıramazsınız. Yanına ufak sadece eldiven falan atabilirsiniz. Kask artı mont kesinlikle sığmaz. Evet, motora dair aklıma gelen detayların hepsi bunlardı. Sizlerin bahsetmek istediği veya sormak istediği bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Seve seve cevaplayacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.